Benim yerim yok orada. Ben YouTuber değilim ki dayı ya. Keşke olsaydım bu arada. Zamanında kaktüsü götümüze sokacaktık. Senin yüzünden yapmadık amına koyayım. Yok sanatçı olacağız, bilmem ne olacağız falan filan diye. Şimdi ne güzel 10 numara otellerde bedavaya kalıp video çekiyorduk. Sen nasıl hissediyorsun? Ben şimdi bağırıp çağırmaya başladım. Geç yerine! Gerizekalı. Paket doğruyormuşlar. O köşedeki ışığı da açar mısın? Böyle birazcık daha aydınlık olsun. Hemen yanında zaten. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Genç erkeklerin kripto para kovaladığı gibi genç kızlar sugar dedi kovalıyor. Oldu mu? Şakam tuttu mu? Haber A Haber'de olmaz. Haber olmayan. Gel oğlum benim belgeselim gelsene. Hadımköy'den biniyor. Hadımköy, Söğütçeşme'de iniyor. Kıta değiştirmiş. Orada bir iade yok mu ya? Koskocaman almışlar. Oğlum ben şimdi böyle olur ya, işte bunlar ödüllerim falan. Bunların hiçbir bir kere ödül değil. Ev geniş. İsterseniz bir yarım saat 40 dakika evi gezin. Scooter da var. Ev kötü diyorsun da deniz manzarası var ha. Ya zaten bir o var ya, ona ben de şaşırdım. Ben gece tuttum bu evi. Sabah çıktı baktım, amına deniz manzarası var. Haberim bile yok. Dünya en rahat yatağı. Benim hayatımda verdiğim en kötü karar bu. Çok az uyurum normalde. Bu yatak öyle bir şey ki yani yatınca anlarsınız. Birazdan yatarız tek tek. Tek tek. Tabii tabii. Arkadaşlar bunu konuştuk ya Sertaç. Komiyim ben takılıyorum. Bizim çocukları güldürüyorum. Anladın mı? Ben hep şeyden sanıyorum bunu. Herhalde bu yapıyor benim falan. Halbuki öyle bir şey yok. Tesadüfen BKM Mutfak'ta arkadaşım çalışıyordu. Bir gün onun yanına gittim. Baktım stand-up yapılıyor. Onlar böyle bir 5 dakikalık açık mikrofon gecesine çıkmak ister misin falan dediler. Ben de dedim fırsat bu. Keşan'da bir belediyenin düzenlediği stand-up yarışması vardı. Ona katıldım. Birinci olmuş işte. Başka katılan olmayınca ben diye vardı. Ta 2008'lerde biz İlker Gümüşoluk'la beraber çıkardık. Kimse yapmıyordu o zaman. İnsanlar neye geldiklerini bilmiyorlardı yani. Çağırıyorduk stand-up diye. Bir çıkıyordu, bir ben çıkıyordu. Hadi hoşçakal diyorduk. İyi diyorlardı böyle 40 kişi, 50 kişi. Sonra bir daha çağırdılar. Bir daha çıktım derken orada böyle sürekliliğe dönüştü o. Sonraki bir daha haftaya tekrar çağırdım. Orada da beni Cem İşler gördü işte. Aslında stand-up maceramı şekillendiren kişi Cem İşler'di benim. Bunun videosunu Facebook'a attım. Arkadaşlarım ay Cem stand-up mı yapıyorsun? Biz de gelelim. Nerede yapıyorsun falan filan. Dedikten sonra yapayım diye yaptım. Haldun Normal sahnesini tuttum. Geldim sana 300 kişi. 300 kişi. İlk oyunum. Adı açık konuşuyorum yani müstehcen küfür falan var mı? Dedim var da şahsa değil. Anladın mı? Hoş geldiniz ağzına sıçtıklarım. Ben böyle istemiyorum. Çok iyi geçti ilk gösteri. Aşırı iyi geçti. Sürekli küfrettim. Zaten normaldir İngilizce'de sürekli fuck diye. Üsküp'ten akrabalar gelmiş, Trabzon'dan. Benim düğün var diye halamlar gelmiş. Bilmiyor ki stand-up. Ben takım elbiseyle fotoğraf paylaşmışım. Hani gelini niye paylaşmadılar falan diye görmeye gelmişler. Ama ilk sahneye çıktığımda ya acaba komik miyim, gülecekler mi tereddütünü hani iliklerime kadar hissettim derler ya öyle bir durumdu. Çıktım anlatıyorum, babam oradan Cem bizim şeyi anlat diye bağırıyor, anlatıyorum. Halam bağırıyor oradan, annemler önde. Bu arada bir iki kişi stand-up var diye gelmiş. 15 dakikaya gitti. Tarikat bunlar herhalde dedi. Çünkü hani kahkaha tarikatları olur ya öyle bir şey sandı bizi. Ne kadar komik olmadığımı aynı gösteriyi orada bir daha yaptığımda anladım yani. 40 kişi falan geldi. Nasıl anlatsam o sessizliği? Çünkü sessizlik tarif etmek zor. Çünkü sessizliği anlatırken de bir ses çıkıyor ya. O ses de yok yani. O kadar zor bir iş ki şimdi ben sizin aslında burada açılış yapmaya çalışıyorum. Bu bilete dahil bunlar. Yani burada açılış yapacağım, sırayla komedyenler çağıracağım. Siz açılana kadar ben böyle falan yapıyorum. Oğlum bana niye böyle bakıyorsunuz? Yani Birçok meslek büyüğümle konuşurken ya hiç aklımda yoktu diye anlatıyorlar. Onları öyle anlatınca da biraz bozuluyorum yani benim çocukluk hayalimdi ve hep bu iş için uğraştım. Türkiye'de çoğu şey sektör değildir ya. Yani sizin işte de öyle. Abi sektörleşemedik. Türkiye burası. Bu kadar oluyor bazen. 1950'lerde, 60'larda Brooklyn'de bir sürü yerde komedi club var. Adam 10 dakika orada çıkıyor, 15 dakika orada çıkıyor, 15 dakika orada çıkıyor. Çok iyi para kazanıyor yani. Bizde de olsa keşke. Yani kaç kere gitmişizdir değil mi sinemaya hiç filme bakmadan? Ya sinemaya gidelim mi diyoruz. Hani şu filme gidelim mi demiyorduk eskiden. Sinemaya gidelim mi diyorduk. Gidiyorduk orada bakıyorduk afişten. Burası babamın konfeksiyon atölyesi. İçeride de yılların emekleri ve babam var. Aynı zamanda amcam da var da az önce benden şarap aldı. Yukarı çıktı. Muhtemelen onu içiyor. Babam. Merhaba, hoş geldiniz.
Ne yapıyorsun baba? Bu arada benim babamın sol gözü görmüyor. Sahte alkolü kendisi yapmaya başlamıştı. İçmeden ama. Yaparken etil alkollü elini gözüne götürdü. İçmeden kör etti gözünü. Sahte alkolü içmeden gözünü kör eden tek alkolik. Tişörtler çıksa alın. Çaycı değil. Zeytinburnu'na kadar gelmişler çocuklar çay mı içsinler? Ne söyleyeyim oğlum? Ne yemek söyleyeyim? Yok güzel bir sigara çocuklara. Sıkıldık şu an. Bir de herkes geçince arabalar şey sanıyor galiba kırmızı yandı falan. Şimdi benim iki tane maddi durumum var. Bir tanesi param olduğu zaman, bir tanesi de olmadığı zaman. Ve haleti rüyam çok değişiyor. Bana diyor abi fakirlik şakası. Ben o kadar fakir değilim. Ama bazen hakikaten param olmuyor ve hakikaten fakirlik şakası yapıyorum. Ama yaptığım zaman samimiyim yani. Tamam. Çalışıyor mu? Tamam ne kadar? Kaç lira? 25 abi. 25 çok be abi ya. Al 20 ver abi canı sağ olsun. Sıkı olsun. Tamam abi 25 al. Çekiyorlar ya, çekmeseler 15 anlaşırdım. Ben çekimden sonra uğrayacağım, öbür 5 lirayı bana geri verirsin. Kaçırmayalım şunu. Sikeceğim çekimine dur. Bazen hakikaten param oluyor. Gerçekten böyle akıyor, geliyor, paralar geliyor. O zaman gerçekten fakirlik şakası yapmıyorum. Çünkü o gün hakikaten param var. Burayı mı? Geçen biri beni metrobüste alkışladı. Dedik abi hala dedi halktan kopmadın yine. Oğlum halktan kopmam değil. Zincirlikuyu'ya gidiyorum. Bir insanın eğer canı tavuk dürüm çekiyorsa hayatını sorgulaması lazım. Hakikaten bak tavuk dürüm üzerine dikkat et. Hep ayna vardır. Tavuk dürüm yerken böyle aynayla dip dibe yersin. O şu demek yani. Kaç yaşına geldin pezevenk yani. Hala tavuk dürüm yiyor. Benim çok çünkü değişken. Şimdi bir de boşandık. Nafaka var. Nafakadan bir de toprağın giderleri var ekstra. Benim şimdi kendime bir hayat düzenlemeye çalışmam. Onun masrafları var. O karısından boşandı. 6 aydır sokaklardaydı. Orada burada kalıyordu. Şimdi ev tuttu. Ha? Yakın arkadaşlarımız demesene. Bir şey olmuyor. Ne diyeyim? Plazada mı kalıyor diyeyim? Nerede kalıyor? Sen beni ilk defa tanıyorsun. Öyle mi? YouTube izliyor musunuz böyle bir şeyler? İzleyin Çimen Show. Çok komik. Çok komik. Boşandı. 2 ay zaten yine boşandığı eşinin evinde kaldı. Benim hanım da onların boşanma davasına gitti. Çocuğa bakmaya, onlar şeydeyken, mahkemedeyken. Çıkmış Cemişler çıkar çıkmaz hadi darısı başına demiş buna. Çay için. Çay söyleyeyim mi? Deniz. Öyle içelim ya o kadar. Süleyman abi çay içiyor mu? Onur. Yok abi içmiyorum ben ya. Bir saat sonra sahnem olsun isterdim. Hatta 10 dakika sonra olsun isterdim yani. Bizde şey haline geliyor yani. Ben hastayken öksürüyorum falan. Sahneye çıkıp 2 saat boyunca hiç öksürmeyip aşağı indiğimde tekrardan öksürmeye devam ettiğimi biliyorum yani. Benim gösterim çok interaktif. Yani seyirciyle çok fazla konuşuyorum. Hatta gösterinin belki %60'ı seyirciyle, %40'ı hikaye olduğu için. Güzel şaka, ben vereyim parasını abi çünkü ben de bu işi parayla yapıyorum. Hakkı. Aynı şeyleri anlatmak için belirli bir sıralama yapmıyorum kendime. Bir haftadır şey düşünüyordum. Özgüvenli mi çıkayım, özgüvensiz mi? İkisi de avantajı ve dezavantajı var ya. Şimdi özgüvensiz çıktı doğular falan. Böyle özgüvensiz şey. Merhaba, hoş geldiniz. Falan hani... Ben de işte şeyle geldim. Toplu taşımayla arabam falan. Böyle bir şey ya bu. Benim hayatım sizinkinden kötü falan bir noktadan alıp sempatiyle başlamak. Hani şimdi bana o olmuyor. Ben de deneyimliyorum bu arada. Hala deneyimliyorum. Bir şey bulmaya da çalışmıyorum. Sürekli şey yapıyorum. Deneyimliyorum. O deneyimlemenin keyfini yaşıyorum. Kimi zaman biraz daha naif, salon erkeği gibi stand-up yapıyorum. İkinci perdede çıkıyoruz hani biraz daha böyle Zeytinburnu çocuğu. Seviyorum yani. O hallerimi de seviyorum. Ben kendi oyunculuğumu da geliştirmiş oluyorum. Mesela kendini çok iyi hissediyorsun, acayip iyi hissediyorsun, acayip şeysin işte motivasyonun yüksek falan. Sahneye çıkıyorsun, kötü geçiyor. Boş olarak koyuyoruz. Şu an direkt uyumak için yatmak istiyorum. Ama bazen de kendini çok kötü hissediyorsun, sahneye çıkıyorsun, çok iyi gidiyor. Ben 5. arkada şey yaparım. Küfür ederim bir yerde. Böyle hafif siyasi bir şey atarım. Hafif böyle inanç usulü bir şey atarım. Ekonomik bir şey atarım. Aileli bir şey. Hangisine daha çok gülüyorlarsa seti ona doğru eviririm ben. Gösterinin devamında. Şimdi sen 40 yaşında erkeklere kadınların sırlarını anlatırsan çok reaksiyon almayabilirsin. Ama işte bir askerlik anısı anlatırsan geçer değil mi? Burada komedyenle alakalı değil o mevzu. Bir tartıyoruz. Ben zaten her sahneye çıktığımda bir seyirciye bakarım. Nasıl insanlar, çok erkek kadın popülasyonu nasıl, çift popülasyonu nasıl, tek gelen erkek grubu var mı falan böyle bir tartıyorum kafamda. Ona göre hareket ediyorum. Çünkü ben sabit bir şey yapmıyorum yani.
Fenerbahçe maçından çıkmıştık Söğütçeşme'de yıllar evvel. Durağa doğru gidiyorum. Sağıma soluma yaklaşık olarak 10.000 kişiyiz. 10.000 kişi. Dedim bizi ne gelip alacak acaba? Bizi çünkü başka bir şeyin alması lazım. Yani bizi bir şehrin gelip alması lazım. Cem Bey, Yozgat geldi sizi götürüyor buradan. Hadi bakalım benim. Çok kalabalığız abi. Kapı böyle açıldı böyle çıkıs diye. Metrobüse aynen şöyle bindim bak. Şöyle sürükleniyorum böyle. Gidiyorum nereye acaba? Metrobüse biniyorum. Ya binin ya. Allah Allah metrobüse ya. Metrobüse binmekle ne bileyim ya o da enteresan bir şey. Metrobüse binen fakir mi oluyor yani? İlle mecbur muyum ben arabayla bir yere gitmeye yani? Trafik çekmeye. Ne bileyim işte sınıf olayları. Türkiye'deki sınıf olaylarının önüne geçmek zor. Çok Size kahve vereyim mi? Kanka şöyle 2 türlü düşünüyorum. Bir, seni bilen tanıyan herkes güler. 2, seni bilmeyen birinin olduğunu varsayalım. Adamın teki çıktı mesela ünlü diye çıktı. Diyor ki çocuğumu düşürdüm arabadan. Falan gülerek anlatıyor. Şimdi bu çok antipatik olmayabilir yani. Ne yapıyorsun? Merhaba. Sana da nasıl? İyi. Nerede? Ha, yatıyordum. Ya bizim evliliğimiz de aslında Cem'in işiyle alakalı hani eğlenceliydi. Ben hala da eğleniyorum zaten. Evet. Evliyken bu kadar iyi anlaşmıyorduk. O gerçek. Çok iyi anlaşmıyorduk. Hiç sorun yok ya. Çok iyi arkadaşız ama aynı evde yaşayamıyormuşuz. Onu anladık. Çocukla birlikte hiç olmuyormuş. Demek ki ben bir üst kata taşıtsaymışım evlilik devam edermiş. Bizim komedyenlerde evlilik almak zor ama. Ben bak 3 ay para getiremeyeyim bak gör beni. Tabii. Bir de komedyen eşleri çalışmıyor ki. Bu da çalışmıyor. Kaç sene oldu? 3 senedir evde yatıyor. Ya bizim hayatımız düzenli olsaydı biz bu kadar mutlu olmazdık. O nedenle ben rahat bir insanım. Çok kafama takmıyorum. Gece geç bitiyor işi. Arkadaşlarımla bir şeyler içiyorum diyor. Okey, problem yok benim için. Hani eğer sana telefonda sigarayı bırakmaya çalışıyorum derse kapat hemen telefonu. Onun dışında çok keyifli bir adam. Yani dikkatimi dağıttı. Onlar bana şey dediler çünkü. Evde nasılsan öyle devam dedi. Onun dışında bu işi yaptığı için de çok mutluyum. Tabii para sana geliyor. Evet, bu arada bütün kazancı benim hesabıma yatar. Yok be 3.000 lira maaş alıyor. Bizim bir tane oyun 3.000 lira zaten. Kız dedi ki ben bir ara çalışıyorum senin bir tane oyununa deyip bana böyle şey empoze manipüle etti beni. Ben de en son şey dedim boşluğuma geldi çalışmasana sen dedim. Çalışmıyor. O günden beri. Ya bir kadın orgazmı tamam mı? Çok büyük bir dosyayı çok boktan bir internet bağlantısında indirmek gibi bir şey. Bakıyorsun dönüyor. Bazen bağlantı kopuyor. Bazen böyle acaba bencillik mi yapıyorum diye düşünüyorum. Yani ayrıldık falan. Aynı evde değiliz. Bir de çok küçük, biraz daha büyük olsaydı. Babam diyordu bana, 30 yaşında falanım ben. Gece böyle 3-4 gibi tuvalete uyanıyorum. Gözlerimi bir açıyorum, babam karşında böyle beni izliyor. Bu diyorum, ne yapıyorsun diyorum ya. Şey diyordu bana, çocuğun olunca anlarsın. Anlayamadım. Gel bakalım baba geldi, seni görmeye geldi biliyor musun baba? Seni yemeye geldi, seni yemeye. Bak şimdi bak nasıl zıplıyor bak. Tamam. Tamam, sevmedik, atı sevmedik. Ne yapıyor abi? Hiçbir şey gözün görmüyor, hiçbir şey paranın olmaması veya ona yaptığın bir harcamadan dolayı kendini sıkıntıya girmen umurumda değil. İşin enteresan tarafı onun da umurunda değil. Çakmayacak mısın? Sen çak. Oley! Oy elim acıdı be yavaş. Yeah, the stand-up's gonna start, but it's in Turkish, so. Yeah, it's Turkish. So. Bir şey komik olması için öncelikle karşı tarafın bununla alakalı bir bilgisi olması lazım. Bir şey gülebilmeleri için. Karşı taraf neyi biliyorsa onunla ilgili şaka yapabilirsin. Sınırım bu. Dersin ki CERN'de yaptıkları deneyleri biliyor musunuz? Böyle bir şey yapıyorlar. Bu kadar. Yok bunu anlatayım, yok o işte kuantum, o neydi ilk element, çarpıştırma bunlara falan tekniklerine girersen gider.
2015'te Polonyalı bir adam mesaj attı All City Comedy Club'a. Ben İngilizce gösteri yapmak istiyorum. İngilizce gösteri yapılan bir yer var mı? Dedim tamam yapalım o zaman. Madem yok yapalım. Böyle bir İngilizce stand-up gösterisi düzenledik. Ve orası bayağı doldu. 80-90 kişi falan doldu yani yabancılar falan filan. The Marta scooters in Istanbul are like really improving and developing the Turkish men's relationships with each other. You've seen these two Turkish men in a spoon position, yeah, on this fucking vibrating thing, you know what I mean? Like going really fast. You will never see them that close anywhere else, ever, right? But they're okay with it because they're on the scooter and they're like, oh, this isn't gay, oh no! Just trying to get to my destination. Sometimes one of them arrives before the other. Komedyenin sıkıldığı şakalar oluyor ya da daha iyi bir şakam var. 1,5 saatlik bir sürem varsa ben bunun içerisinde hangisini koyayım da hangisini çıkartayım diye kendi içinde bir matematiği var bunun. Şakalarımı ben kağıt kalemle her zaman gösteri öncesi bir defterim var. O defterde işte liste yapıyorum. Şunu anlatacağım, şunu anlatacağım, şunu anlatacağım falan. Ve bazen o defteri yanıma alıyorum. Böyle hatırlamak için tekrar. Bazen aklımda tutuyorum. Bazen elime yazıyorum. Her sabah uyanıyorum ve 3 sayfa minimum bilinç akışı yapıyorum. Bunun sebebi kendimi kalemle çok rahat bir şekilde ifade edebilmenin en kolay yolunu bulmak. Şu benim setlerimin neredeyse tamamı şurada var. İşte şu Ağustos programı, bunlar işte Excel'e geçiriliyor. Fikrine çok güvendiğim yakın arkadaşlarım var. Onlara deniyorum. Yani yazıyorum, ses kaydı yapıyorum, atıyorum nasıl olmuş falan diyorum. Şakayı yazarım. İşte ilk Sabile'ye denetirim mesela. Sabile'ye yaparım. Sabile gülüyorsa birkaç kişiye yaparım. Çünkü doğru bir örnek olmuyor bazen. Hani. Ya da ağlıyorsam değil mi? Tabii. Ben de çok böyle güvendiğim adamlara yapıyorum o şakaları. Suç işlememek için, günah işlememek için caminin önüne takılıyorsun. En güvenilir yer burası. Namaz kılmasa bile burada takılır. Onda bile gıybet yapıyoruz. Yine günah giriyoruz. Baktım orada reaksiyon oluyor. Ha tamam bu sahnede denenebilir. Bu oldu demek değildir ama. Bence denenebilir. Abi burası kulis. Burada komedyenler gösteriden önce düşündükleri şakalarını arada böyle muhabbetin içine yedirmeye çalışıyorlar. Ses kaydını açıyorum gece 3. Konuşmaya başlıyorum bir yarım saat, kapatıyorum. O hafta böyle çok sıkıldığım bir yarım saat olsa oturup dinliyorum ne anlatmışım diye. Oradan böyle 2-3 tane not alıyorum. Bu. Çünkü önce ben zaten kendim gülüyorum yani. Biri başıma gelmiş, bir yaşanmışlık bana komik geliyor. Birkaç arkadaşıma anlatıyorum. Ama şaka diye değil yani sohbet esnasında. Birkaç şey yazıyorum, bakıyorum ha iyi tamam. Hani arkadaşı güldürmekle sahnede seyirciyi güldürmek arasında ciddi bir fark var. Yani şimdi ben işte Anıl, Zafer, Mehmet Ali arkadaşlarımın hakkında bir şey anlatıyorum. Çok gülüyorlar. Ya sahnede anlat diyor da yani onlar Zafer'i de tanımıyor, Mehmet Ali'yi de tanımıyor. İşte Anıl'ı da tanımıyor. Yani o espriye gülmek için onların tanınması gerekiyor. Çek. Mahallemizin bak. Asalete bak. Saçlara bak. Brad Pitt. Gel oğlum gel. Daha getiriyorum sana. Mahallemizin büyük müdahimlerinden arkadaş. Gel abi gel. Gel bakayım. Otur bakayım. Biraz daha böyle benzeyelim de. Gerek yok. Hakikaten benziyoruz. Yapabiliriz gibi oldu. İkiz gibi oldu. Hangimiz sonrası? Neyse toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle döven var ya kardan adam. Ona hep soruyorlar. Abi güldüremedin ne yapıyorsun? Mesela amatörken ilk başladığımda bunu anlamıyorum. Abi şaka komik niye gülmediler falan. Şimdi zamanla niye gülmediklerini anlıyorum. Güvendiğin şakada eğer gülünmediyse bir seyircinin koptuğunu hissedersin. Doğru kelime seçmemiş olabilirsin. Şakanın sürpriz öğesi gitmiş olabilir. Espriye giderken küçük bir dil sürçmesi her zaman reaksiyonu azaltıyor. Doğru bir atmosferde çıkmıyor olabilirsin. Doğru seyirci olmuyor olabilir. Kimisi kronolojiyi bozuyor. Diyor ki ulan buna gülmedilerse bundan sonrakine de gülmezler. Ses kötü olamaz, ışık kötü değil, seyirci kötü değil. Demek ki burada ya şakan da teknik bir sıkıntı var ya da sen şakayı anlatamadın.
Ya da komik değil. Açık mikrofonda çıktım, buz kesti yani ortalık. Orada bir tane kadın vardı sağ olsun gülüyordu. Ben de Allah razı olsun tek bir gülenim var falan dedim. Bu sefer diğer insanlar da gülmeye başladı. Benim BKM'de yani aşağı inip koşa koşa ağladığım var yani gösterim. 2016'da Garaj İstanbul'a çıkmıştık. Doğu Demirkol da vardı. Bize Hayko Cepkin'den önce sahneye çıkarma gafletinde bulundular. Orada bir şey olmuştu ama adamlar Hayko Cepkin'e gelmiş. Biz şaka anlatıyoruz yani. Olmadı o yani. Bir alkış alabilir miyim? Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Rica ederiz. Ne demek estağfurullah. Bize konuk olman önemli. Ya abi biz stand-up özür dileyerek biter mi ya? Yani hiç ben şöyle falan görmedim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Özür dilerim gösteri bitiyor. Böyle özür dileyerek toparlıyorum şov. O video bizim motivasyon videomuz. Hani arkadaşlar böyle bir gösteri olmaz inşallah. Mesela bugün o akşamki gösteride öyle bir şüphemiz var yani. Hani inşallah öyle bir gösteri yapmayız. Site ne güzelmiş lan. Burak mı bizim çiftçi? Ya biz de açıkçası bilmiyoruz nereye gittiğimizi. Böyle sosyal tesisleri varmış, bize ulaştılar. Stand-up gösterisi istediler. İlginç bir site yönetimi. Kargen bura mı? Bura. Bu değil, öbüründen girin. Tamam. Sağdan. Ondan sonra 4. sağ, Çınarlı Caddesi. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Şu masaları şuraya kaydıracağız, biz burada duracağız. 25 kişi sağ. Işık böyle olsun. Çok yaklaşmayın, pandemi var dedi. Şu an 24. Bilet ne kadardı? 50 miydi? Gayet iyi. Şu an gayet Pazartesi salı. öncelikle merhabalar vermeyelim o zaman. İlk madem vermeyelim diyorsun. Hayır, Olga da şey yapsın bu sefer çünkü neden biliyorsun? Burası bar ya da kafe gibi bir ortam değil ya. İnsanlar dağıldı mı dağılır. Rahmetlik dedenin O zaman gecenin son komedini ekibimizin günü Rüya Aslan'ı görüyor. Teşekkür ederim. Benim babamın çok ciddi bir kütüphanesi vardı. Geçen sene babamın kitaplarının kütüphanesini boşalttık. Kitaplarını böyle okullara bağış yapalım, işe yarayan yaramayan kitapları ayıralım diye kütüphanesini boşaltıyorum. İnce bir kitap geçti elime. Bir yandan da gelen kitapların içine bakıyorum böyle hani bir şey kalmış mı, bir not var mı diye. Kitapta şey yazıyor, en güzel evlilik balayı fıkraları yazıyor. Böyle babamın kütüphanesi. Kitapları sonra Yunus Emre İlkokulu'na başladık zaten. Kitabın sayfasını açtım. Babamın adı Aydın Aslangül. Bir not var. Notta şöyle yazıyor. Aydın Aslangül'e sevgilerimle başarılarının devamını dilerim. Aydın Aslangül. Gerçekten çok elit bir ailede büyüdüm.